Merhaba gerçeği arayan dostlarım. Uyanışın o kutsal çemberinde çok uzun zamandır yollardaydım. Derin bir sessizlikte ve kadim bilginin en yalın katmanlarında yoktum. Ama işte ruhunuzun o sarsılmaz çağrısıyla nihayet geri döndüm. Kozmik rüzgarlar bizi yeniden aynı sofrada, gerçeğin o berrak ışığında buluşturdu. Hoş geldiniz, saf sefalar getirdiniz. Bak sevgili dostum, madem mekanın o gizli hafızasını şifalandırmak için yola çıktık, şimdi seni bu kadim yolculukta tam anlamıyla bir simyacıya dönüştürecek, nokta atışı ezoterik tariflerle, taşların ve renklerin o bükülmez frekanslarıyla donatmak istiyorum. Kulaklarını dört aç ve bu 1000 yıllık öğretinin pratik sırlarını ruhuna kazı. Mekansal simya, kesin ritüeller ve kristal reçetelerinden bahsedeceğim sana. Bak sevgili dostum, evine aldığın her kristal mekanın hafızasını yeniden yazan kozmik birer anten gibidir. Ama o taşı öylece raftan alıp eve koyamazsın. Eğer o kristalin frekansını kendi enerjine ve mekanına sıfırlamazsan, o taş madenden çıkartılırken, elden ele gezerken içine çektiği tüm o yabancı ve belki de ağır karmanın dalgalarını senin evine kusar. Yeni bir taş aldığında onu dolunayın kutsal ışığı altında bir gece boyunca toprağa gömerek ya da saf deniz tuzu serpilmiş bir suyun içinde bekletmelisin. Ertesi sabah taşı eline al, kalbine yasla ve 1000 yıllık bir gurunun kararlılığıyla fısılda. Geçmişin tüm bağlarını koparıyor, seni kendi saf frekansıma ve mekanımın şifasına uyumluyorum. İşte şimdi o taş canlı bir koruyucuya dönüştü. Zamanın ötesinden, asırların tozunu yutmuş kadim koridorlardan ve evrenin görünmez nehirlerinin fısıltılarından süzülerek buraya, tam da olmanız gereken yere geldiniz. Ruhun o bitmek bilmeyen uyanış yolculuğunda, illüzyonun yani mayanın kalın perdesini aralamak, toprağın, taşın ve soluduğumuz havanın gizli çığlığını duymak için buradayız. Ben, 1000 yıllık sessizliğin içinden süzülen bir nefes, Vedik bilgeliğin, doğunun gizemli öğretilerinin ve kozmik enerjinin rehberliğinde sizlere seslenen bir dostum. Bak sevgili gerçeği arayan dostlarım, şu an bu satırları dinliyor oluşum bir tesadüf değil. Bu, mekanın ve ruhunun birbirine çarpan dalgalarının kutsal bir çağrısıdır. Bastığımız toprak da, sığındığımız duvarlar da canlıdır. Onlar sadece maddeden ibaret değil. Yaşanmışlıkların, acıların, neşelerin ve duaların frekansını saklayan kozmik birer kütüphanedir. Şimdi mekanın gizli dilini çözme, Feng Shui'nin ezoterik derinliklerinde kaybolma ve o görünmez hafızayı şifalandırma vaktidir. Ve senin içine girdiğin, kapısını kapatıp dış dünyadan yalıtıldığını sandığın o 4 duvar var ya, İşte onlar aslında sandığın gibi cansız, hissiz beton yığınlarından ibaret değil. Asırlar boyunca kadim bilgelerin, şamanların ve Vedik guruların üzerinde birleştiği o büyük sır şudur. Evrende hiçbir şey mutlak anlamda cansız değildir. Bastığın toprak, dokunduğun ahşap masa, sırtını yasladığın o taş duvar. Hepsinin birer canı, birer bilinci ve en magnetizm, zamanın akışını kaydeden devasa birer hafızası vardır. Biz buna ezoterik dilde mekansal animizm ve mekan hafızası diyoruz. Düşün bir kere, bir süngeri suya batırdığında ne kadarını içine çeker? Hepsini, değil mi? İşte senin yaşadığın, çalıştığın, adım attığın o mekanlar da aynen bir sünger gibidir. Ama onlar suyu değil, frekansları emerler. Duvarlar, odanın içinde edilen kavgaların öfkesini, dökülen gözyaşlarının kederini, edilen duaların o muazzam huzurunu ve kahkahaların hafifliğini birer birer kendi hücresel yapısına kaydeder. Maddenin en küçük yapı taşı olan atomlar, o mekanda salınan duygusal dalgalarla titreşir ve o enerjiyi kendi içine mühürler. İşte bu yüzden sevgili dostlarım, bazen hiç tanımadığınız bir eve girdiğinizde içinize sebepsiz bir daralma gelir. Sanki göğsünüze bir taş oturmuş gibi hissedersiniz. Ya da tam aksine asırlık bir mabede, eski bir kütüphaneye adım attığınızda
ruhunuza tarifsiz bir sükunet yayılır. Bu senin zihninin bir oyunu değil, ruhunun o mekanın hafızasıyla kurduğu gizli bir diyalogtur. Duvarlar sana geçmişin fısıltılarını anlatıyordur. Sen sadece bunu sezgilerinle algılıyorsundur. Toprak ise bu hafızanın ana rahmine benzer. Üzerinde yüzyıllar önce yaşanmış acı bir savaşın, büyük bir kederin ya da kutsal bir ritüelin izini milyonlarca yıl boyunca saklar. Sen farkında olmadan o toprağın üzerine bir ev inşa ettiğinde o geçmişin frekans dalgaları tabandan yukarıya doğru süzülmeye başlar. Bak sevgili dostum, eğer mekanın canlı ruhunu görmezden gelirsen, evini sadece fiziksel eşyalarla doldurulan bir depo olarak görürsen, o görünmez dalgaların altında ezilmeye mahkum kalırsın. Gece neden uyuyamadığını, evdeki o bitmek bilmeyen bereketsizliğin ya da huzursuzluğun sebebini hep maddede ararsın. Oysa cevap maddede değil, maddenin hafızasındaki o gizli kayıtlarda gizlidir. Şimdi gözlerinizi kapatın ve oturduğunuz o odayı hissedin. Duvarları dinleyin. Onlar şu an sizin geçmişinizden neyi emiyor ve siz onlara nasıl bir hafıza bırakıyorsunuz? Şimdi gözlerini biraz daha aç ve sadece görünen eşyaları değil, onların arasında odanın boşluğunda akan o muazzam devingen nehri hayal et. İşte o nehir kadim üstadların Çi, bizim ise prana dediğimiz evreni ve tüm canlıları ayakta tutan yegane yaşam enerjisidir. Kozmik bir rüzgardır bu. Evrenin sonsuz kaynağından çıkar, pencerenden süzülür, kapından geçer ve evinin odalarında tıpkı bir su gibi kıvrılarak akar. Dostlarım, bu kozmik rüzgarın mekanınızda nasıl dolaştığı sizin ruhsal, zihinsel ve hatta fiziksel sağlığınızın yegane belirleyicisidir. Feng Shui'nin o derin, ezoterik boyutunda biz mekanı sadece bir barınak değil, kutsal bir geometri olarak görürüz. Evindeki her koridor bir enerji kanalıdır. Her kapı bir girdap, her köşe ise bu enerjinin ya ivme kazandığı ya da girdaba kapılıp yok olduğu birer kırılma noktasıdır. Peki, evrenin nefesi senin mekanında nasıl dolaşıyor sevgili dostum? Rahatça akabiliyor mu yoksa önüne setler mi çekiyorsun? Bak sevgili dostum, eğer bir odada çok fazla eşya yığılmışsa, köşelerde yıllardır el sürülmemiş tozlu kutular, kırık dökük anılar bekliyorsa, o kozmik rüzgar oraya çarpar ve durur. Enerji akmayı bıraktığı an çürümeye başlar. Tıpkı akmayan, durgun bir suyun zamanla yosun tutması ve zehirli bir bataklığa dönüşmesi gibi, mekanındaki çi de durağanlaştığında negatif bir frekansa, yani yaşamı sömüren bir enerjiye dönüşür. Sevgili dostlarım, yaşam gücünün tıkanma noktaları kendisini hemen hayatınızda gösterir. Eğer evinin giriş kapısının tam karşısında devasa bir ayna veya keskin bir duvar varsa, içeri giren o taze, kozmik nefes daha evine yayılmadan geri yansır ve dışarı kaçar. Sonra dersin ki, neden hayatımda hiçbir şey ilerlemiyor? Neden hep başladığım yere dönüyorum? Çünkü evrenin sana sunduğu o bereketi, o taze nefesi daha eşikteyken geri püskürtüyorsun. Ya da uzun, dar ve karanlık bir koridoru think sevgili dostum. Orada çi enerjisi bir nehir gibi sakin akamaz. Daralır, sıkışır ve yıkıcı. Hırçın bir oka dönüşür. O koridorun sonundaki odada uyuyan insan sabahlara kadar kabuslar görür. Ruhu bir türlü dinlenemez. İşte bu kutsal geometrinin bozulmasının, kozmik rüzgarın yönünü şaşırmasının ruhsal etkisidir. Zihnindeki tıkanıklıklar, hayatındaki bereketsizlik, ilişkilerindeki o ani öfke patlamaları, inan bana sevgili dostum, bunların hepsi o görünmez nehrin yatağında biriken kayalar yüzündendir. Mekanın geometrisi, ruhunun geometrisidir. Şimdi evine bir bak. Evrenin nefesi seninle birlikte özgürce soluyabiliyor mu? Sevgili dostlarım, evren kendi içinde muazzam bir senfoni yönetir ve bu senfoninin 5 temel enstrümanı vardır. Ateş, toprak, metal, su ve tahta. Bu isimleri duyduğunda aklına sadece doğadaki fiziksel maddeler gelmesin. Bunlar
Maddenin çok ötesinde evrendeki her şeyi şekillendiren 5 benzersiz ezoterik frekanstır. Kozmik enerjinin 5 farklı halidir. Kadim Feng Shui öğretisinde bu elementlerin mekanındaki dengesi senin ruhundaki elementlerin dengesiyle birebir eşittir. Şimdi bu elementlerin ruhumuzdaki iz düşümüne ve mekanımızdaki gizli simyasına birlikte bakalım. Ateş, saf tutkudur sevgili dostum. Güneyin, şöhretin ve kalbin frekansıdır. Mekanında doğru yerde parıldayan bir ateş frekansı, ruhundaki o yaratıcı kıvılcımı, ilhamı ve yaşam coşkusunu tetikler. Ama dikkat edin, eğer mekanında ateş elementi kontrolsüzce baskınsa, o evde sakinlik barınamaz. Öfke patlamaları, sürekli bir huzursuzluk ve ruhsal tükenmişlik baş gösterir. Ateşin küllerinden ise toprak doğar. Toprak merkezdir dostum. Aidiyettir, köklenmektir. Evinin tam ortasında, o kutsal merkezde toprak enerjisi dengedeyse zihnin bir dağ gibi dinginleşir, hayatın sana sunduğu bereket dalgalarını hazmedebilirsin. Toprağın zayıf olduğu mekanlarda yaşayan ruhlar ise köksüz bir uçurtma gibidir. Ne bir yere ait hissedebilirler ne de hayatlarında kalıcı bir düzen kurabilirler. Toprağın derinliklerinde ise metal kristalize olur. Metal odaklanmadır, zihinsel berraklıktır ve sınırları çizebilme gücüdür. Batının ve kuzeybatının o keskin frekansıdır. Ruhundaki iz düşümü, hayatındaki gereksiz yüklerden, toksik bağlardan vazgeçebilme olgunluğudur. Eğer evinde metal enerjisi eksikse, zihnin sürekli bir sis bulutu içinde kalır, kararsızlığın girdabında boğulursun. Metal eridiğinde ise suya dönüşür sevgili dostum. Su, kuzeyin, kariyerin ve en derin sezgilerin aktığı kutsal nehirdir. Maddi ve manevi akışın, bilgeliğin sembolüdür. Mekanındaki su frekansı doğru yönlendirildiğinde, hayatına hiç çabalamadan, zahmetsizce akan bir bereket ve içsel fısıltıları duyabileceğin derin bir sezgi gücü getirir. Ancak durulmuş, kirlenmiş veya yönünü şaşırmış bir su frekansa, ruhunda derin depresyonlara ve korku dalgalarına yol açar. Ve nihayetinde su, tahtayı besler sevgili dostum. Tahta, doğunun, yeni başlangıçların, büyümenin ve şifanın canlı enerjisidir. Tıpkı baharda filizlenen bir ağaç gibi, yaşamdaki esnekliğimizi ve vizyonumuzu temsil eder. Eğer mekanında tahta frekansı tıkanmışsa, hayatında bir adım bile ileri gidemezsin. Katılaşır, esnekliğini kaybeder ve değişime karşı direnç gösterirsin. Dostlarım, bu 5 element mekanınızda birbirini besleyen ya da birbirini tüketen kutsal bir döngü içinde dönerler. Ateş toprağı doğurur, toprak metali saklar, metal suyu taşır, su tahtayı büyütür, tahta ise ateşi besler. Senin evinde bu kozmik simya ne durumda? Ruhunun hangi parçası eksik veya fazla? Mutfağındaki ocakla yani ateşle lavabonun yani suyun yan yana gelmesi gibi gizli element savaşları senin içinde hangi fırtınaları koparıyor? Şimdi mekanındaki bu kutsal simyayı fark etme ve elementleri hak ettikleri kozmik dengeye kavuşturma vaktidir. Şimdi ruhumuzun en derin, belki de yüzleşmekten en çok çekindiği o gölgeli dehlizlere doğru iniyoruz. Her mekanın tıpkı bir insan gibi kendine has bir aurası, bir enerji kalkanı vardır. Ve tıpkı bir insanın ruhunda açılan yaralar gibi, mekanların aurasında da derin yırtıklar, kara delikler oluşabilir. Kadim Feng Shui öğretisinde biz yaşamı sömüren, ruhu aşağıya çeken bu karanlık ve hırçın frekansa şaçi deriz. Yani öldürücü nefes, negatif enerji blokajı ya da en derin ezoterik tanımıyla mekansal karma. Peki nedir bu mekansal karma? Düşün ki bir eve taşındın. Duvarlar boyanmış, yerler cilalanmış, her şey tertemiz görünüyor. Ama o evin görünmez hafızasında senden önce orada yaşamış insanların bastırılmış öfkeleri, şiddetli kavgaları, boğaz düğümleyen o büyük kederleri ve hatta ani ölüm ya da hastalıkların şok dalgaları gizli. İşte bunlar mekanın aurasına çakılmış hayalet enerjilerdir. Maddesel olarak silinse bile
O trajedilerin frekansı mekanın eterik dokusuna bir virüs gibi yerleşir. Sen o yatak odasında uyuduğunda, o salonda oturduğunda, farkında bile olmadan o eski karmanın dalgalarıyla yıkanmaya başlarsın. Sebepsiz depresyonlar, bitmek bilmeyen ev içi tartışmalar, bereketsizlik, bunlar senin zayıflığın değil dostum. Mekanın aurasında açılmış o derin yaraların senin ruhunu kanatmasıdır. Sadece yaşanmışlıklar da değil, mekanın kendi içindeki geometrik hatalar ve dış dünyadan gelen negatif oklar da şaçi üretir. Evinin tam karşısındaki binanın keskin köşesi senin pencerene doğru bir ok gibi saplanıyorsa ya da hemen arkasında terk edilmiş, yıkık dökük, kasvetli bir yapı varsa, oradan senin mekanına sürekli olarak zehirli bir enerji sızıyor demektir. İçeride ise kapıların birbirine çarpması, kör ve karanlık noktalar, evde biriktirilen ama hiç kullanılmayan o eski, kırık, enerjisi ölmüş eşyalar. Bunların hepsi kozmik nehrin önünde birer baraj oluşturur. Duygular basık kalır, neşenin frekansı o duvarların arasında yükselemez. Eğer bir mekanda sürekli olarak hastalık nüksediyorsa, oraya giren her insanın enerjisi dakikalar içinde tükeniyorsa, orada ağır bir mekansal karma birikmiştir. Duvarlar geçmişin acısıyla doymuş, artık nefes alamaz hale gelmiştir. Bu blokajları görmezden gelmek, auranızdaki bir tümörü beslemek gibidir. Ruhunuzu bu görünmez hapishaneden kurtarmak zorundasınız. Şimdi sakince düşün. Evinin hangi köşesine adım attığında ruhun ağırlaşıyor? Hangi odada kelimeler boğazına düğümleniyor? Mekanının aurasında açılan o gizli yarayı bul. Çünkü şifa ancak o yarayı fark ettiğin an başlayacak. İşte şimdi o büyük uyanışın, zincirleri kırmanın ve mekanı esaretinden kurtarmanın en kutsal eşiğindeyiz. Buraya kadar mekanın ruhunu dinledik, kozmik rüzgarın yollarını aradık, elementlerin simyasını anladık ve o ağır mekansal karmanın gölgeleriyle yüzleştik. Şimdi ise ellerimizi, kalbimizi ve niyetimizi birleştirerek o duvarları, o toprağı kökünden şifalandırma vakti. Evrendeki en yüce kütüphaneye, zamanın ve mekanın ötesindeki o saf bilinç boyutuna, yani Akasha kayıtlarına uzanacağız. Oraya dokunup mekanın hafızasını tamamen sıfırlayacağız ve onu adeta küllerinden yeniden doğuracağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Kadim bilgelerin 1000 yıldır kullandığı, elementlerin saf frekanslarını taşıyan o kutsal ritüellerle. İlk olarak havanın ve ruhun saf elementini, yani sesin kutsal frekansını devreye sokacağız. Bak dostum, pirinç bir Tibet çanağının, pirinç bir zilin ya da o kadim Om mantrasının yaydığı ses dalgaları sadece kulağınla duyduğun bir tını değildir. O ses, odanın en karanlık köşelerine, duvarların en derin atomik boşluklarına kadar nüfuz eden kozmik birer çekiç gibidir. Oraya yerleşmiş, katılaşmış tüm şaçi blokajlarını, tüm o negatif hayalet enerjileri bir camın tuzla buz olması gibi kırar, dağıtır ve havaya savurur. Zilin o berrak sesini odanın dört bir köşesinde yankılandırırken mekanın aurasındaki yırtıkların tek tek dikildiğini hisset. Ardından ateşin ve duğmanın simyası gelir. Ada çayı, üzerlik otu ya da o kutsal sandal ağacı tütsüleri. Tütsünün dumanı havalandığında o duman fiziksel olarak odadaki havayı temizlerken, ezoterik boyutta ise mekanın astral hafızasındaki tüm o eski kederleri, yaşanmış acıları bir sünger gibi emer ve pencerenden dışarı evrenin dönüştürücü boşluğuna taşır. Dumanın yükseldiği yer, karmanın silindiği yerdir. Ama bak dostum, en güçlü element senin kalbinden çıkan o saf ve bükülmez niyet enerjisidir. Elini o odanın duvarına koy. Gözlerini kapat ve 1000 yıllık bir gurunun o sarsılmaz bilinciyle mekana seslen. Seni geçmişin tüm yüklerinden azat ediyorum. Seni buradaki tüm acılardan, kavgalardan ve gölgelerden arındırıyorum. Burası artık sadece ışığın, bereketin, şifanın ve saf sevginin tapınağıdır. Senin bu sözlerin mekanın,
Akasha kayıtlarına yeni bir mühür gibi kazınır. Evren senin niyetini duyar ve itaat eder. Ve son olarak yönlerin kadim gücünü kullanacağız. Evinin kuzeyini suyla, güneyini bir mum aleviyle, doğusunu taze bitkilerle ve batısını metalin o net frekansıyla taçlandırarak kutsal geometriyi yeniden kuracaksın. Yönler hizalandığında kozmik rüzgar evine bir fırtına gibi değil, ruhunu besleyen kutsal bir meltem gibi dolmaya başlayacak. Bu ritüelleri tamamladığında o odaya adım attığın an ciğerlerine dolan havanın bile hafiflediğini göreceksiniz. Duvarlar artık seni yiyip bitiren birer hapishane değil, seni evrenin şefkatiyle saran kutsal birer kalkan olacak. Mekan arındı, hafıza sıfırlandı ve ruhun yuvasını buldu. Uyanışınız ve mekanınızın kutsanışı mübarek olsun gerçeği arayan dostlarım. Işık her zaman sizinle olsun. Uyanışın o kutsal çemberinde çok uzun zamandır yollardaydım, derin bir sessizlikte ve kadim bilginin en yalın katmanlarında yoktum. Ama işte ruhunuzun o sarsılmaz çağrısıyla nihayet geri döndüm. Kozmik rüzgarlar bizi yeniden aynı sofrada, gerçeğin o berrak ışığında buluşturdu. Hoş geldiniz, saf sefalar getirdiniz. Madem mekanın o gizli hafızasını şifalandırmak için yola çıktık, şimdi seni bu kadim yolculukta tam anlamıyla bir simyacıya dönüştürecek, nokta atışı ezoterik tariflerle, taşların ve renklerin o bükülmez frekanslarıyla donatmak istiyorum. Kulaklarını dört aç ve bu 1000 yıllık öğretinin pratik sırlarını ruhuna kazı. Mekansal simya, kesin ritüeller ve kristal reçeteleri. Bak dostum, evine aldığın her kristal, mekanın hafızasını yeniden yazan kozmik birer anten gibidir. Ama o taşı öylece raftan alıp eve koyamazsın. Eğer o kristalin frekansını kendi enerjine ve mekanına sıfırlamazsan, o taş madenden çıkartılırken, elden ele gezerken, içine çektiği tüm o yabancı ve belki de ağır karmanın dalgalarını senin evine kusar. Yeni bir taş aldığında, onu dolunayın kutsal ışığı altında bir gece boyunca toprağa gömerek ya da saf deniz tuzu serpilmiş bir suyun içinde bekletmelisin. Ertesi sabah taşı eline al, kalbine yasla ve 1000 yıllık bir gurunun kararlılığıyla fısılda. Geçmişin tüm bağlarını koparıyor, seni kendi saf frekansıma ve mekanımın şifasına uyumluyorum. İşte şimdi o taş canlı bir koruyucuya dönüştü. Evinizdeki blokajları eritmek için şu iki net ritüeli hayatınıza sokun. Birincisi, akik ve siyah turmalin kalkanı. Evinin giriş kapısının hemen sağ tarafına sıfırlanmış bir siyah turmalin yerleştir. Dışarıdan gelen, misafirlerin ya da hayatın getirdiği o ağır, negatif şahaçi okları daha eşikten içeri girmeden bu taş tarafından yutulur. İkincisi, adaçayı ve kaya tuzu meditasyonu. Her cumartesi günü, yani Satürn günüdür, karmayı temizler, evinin tüm köşelerine bir çimdik kaya tuzu serp. Ardından adaçayı ve üzerlik otunu yakarak dumanı saat yönünün tersine odalarda gezdir. En son o tuzları süpür ve toprağa dök. Mekanın aurasındaki tüm o bastırılmış öfke hayaletleri böylece evini terk eder. Şimdi eğer sen şu kişiysen diyeceğimiz kesin yasaklar ve davetlere gelelim. Herkesin ruhsal yapısı ve elementi farklıdır. Şimdi sana Feng Shui'nin o en gizli, en radikal ezoterik kurallarını veriyorum. Eğer senin hayatında şu tıkanıklıklar varsa, bazı eşyaları ve renkleri derhal hayatından sürgün etmelisin. Eğer sen sürekli öfke patlamaları yaşayan, zihni durulmayan, uykusuzluk çeken o hırçın ruhsan, evine asla agresif kırmızı tonları, sivri yapraklı kaktüsleri ve köşeli, keskin hatlı metal mobilyaları sokma. Onlar ateş elementini çıldırtır. Bunun yerine evinin merkezine ham, işlenmemiş büyük bir pembe kuvars veya ametist koy. Renk olarak ise ruhunu bir anne şefkatiyle saracak olan toprak tonlarını, soft yeşilleri ve krem renklerini davet et. Eğer sen hayatında bereket sıkıntısı çeken, işleri sürekli yarım kalan, köklenemeyen o uçurtma ruhsan, evinin kuzey ve güneydoğu köşelerine asla kuru çiçekler, çalışmayan eski saatler
veya kırık aynalar bırakma. Kuru çiçek ölü enerjidir. Mekanın bereket hafızasını kurutur. Derhal onları at. Bunun yerine evine canlı, dolgun yapraklı bitkiler, özellikle krasula yani para ağacı sok ve o köşeleri sitrin taşı ile taçlandır. Senin rengin derin lacivertliler, su yeşilleri ve parıltılı altın tonlarıdır dostum. Şimdi de Feng Shui ve en kutsal çakran yani Manipura, diğer adıyla karın çakrasından bahsedelim. Feng Shui öğretisinin mekanla kurduğu o muazzam bağda insan bedenindeki en hayati merkez Manipura yani karın çakrasıdır. Neden mi? Çünkü Manipura senin iradendir, dış dünya ile kurduğun sınırındır, evrendeki yerini belirleyen o içsel güneşindir. Eğer evinin tam ortası yani merkezi dağınık, karanlık ve ağır eşyalarla kapalıysa senin de göbek çakran bloke olur. Kendini güçsüz, iradesiz ve sürekli başkalarının enerjisine bağımlı hissedersin. Manipura'yı güçlendirme ve mekan hizalama meditasyonunu ise şöyle uygulayacaksın. Evinde elementlerin dengesini kurduktan sonra odanın tam merkezine otur dostum. Avuçlarının içine sıfırlanmış, parıl parıl parlayan bir kaplan gözü veya sarı kalsit taşı al. Gözlerini kapat. Derin nefesler alırken tam göbek deliğinin arkasında masmavi bir mekanda parıldayan altın sarısı bir güneş hayal et. Mekanın boşluğuyla senin karın çakranın aynı frekansta titreştiğini hisset. İçinden şu mantrayı tekrar et. Ben merkezimdeyim, gücümün farkındayım, mekanımla ve evrenle tam bir uyum içindeyim. Unutma ki sen değişirsen mekanın değişir, mekanın şifalanırsa tüm kaderin yeniden yazılır. Ben 1000 yıldır buradayım, senin o saf uyanışına şahitlik etmek için hep burada olacağım. Uzun süren sessizliğimin ardından bu kutsal dönüşüm eşiğinde zihnini kurcalayan, ruhunu daraltan her ne varsa bana sormaktan çekinme dostum. Mekanının gizli dili, elementlerin savaşı ya da hayatındaki o bereketsizlik döngüsü hakkında ne zaman bir rehberliğe, kadim bir plana ihtiyaç duyarsan ben buradayım. Sorularını yorumlarda benimle paylaş ki o görünmez nehirlerin önündeki kayaları birlikte parçalayalım. Ben asırlardır bu koridorlardayım. Senin uyanışına, senin zaferine giden o yolu aydınlatmak için buradayım. Sevgili gerçeği arayan dostlarım, bu kutsal uyanış yolculuğunda sizleri tekrar bir araya getiren enerjinin rehberliğinde şimdi çok özel bir adımın eşiğindeyiz. Akasha Fal adını verdiğimiz bu yeni yuva sadece bir ticaret değil, birbirimizi çoğaltacağımız ve hakikati birlikte paylaşacağımız bir aile olma yolculuğudur. Buradan elde edilecek her gelir sadece bu hizmetin devam edebilmesi ve daha çok ruha ulaşabilmesi için kanalize edilecek, başka bir beklentimiz yoktur. Artık uzun zamandır sizden gelen ricaları duyuyor ve titizlikle seçtiğim Akasha Meclisi'ndeki uzmanlarla tarot, ezoterik öğretiler, ritüeller ve taş sıfırlama uygulamalarını bizzat başlattığımı duyurmaktan mutluluk duyarım. Sizleri aramızda görmek ve aydınlanma yolunda bir adım daha atmanızı sağlamak için hazırım. Instagram sayfamızı hemen takip edin, web ve mobil uygulamalarımız da çok yakında sizlerle buluşacak. Işık ve sevgiyle bir sonraki videoda görüşeceğiz.